Merhaba, ben Abdüsselam Bezirgen. Şu anda Kanada Toronto'dayım. Niçin buraya geldim? Çünkü soru cevap videosu çekmemizi dair birçok talep bulunmaktaydı. O talepleri gerçekleştirmek için Kanada'ya geldim. Mizah yaparken anlatılmak istenilen olayı biraz daha öne çıkarmak yerine neden diplere gömüyorsunuz? Her videonuzda bir olay var mı, yoksa bazılarını sallıyor musunuz? Dibe gömmemizin sebebi herkesin anlamaması. Herkes anlarsa komik olmaz diye düşünüyorum. Ayrıca herkes anlarsa başımız belaya girebilir. Yani atıyorum, birinden çok nefret ediyorsundur. Hani gidip ona senden nefret ediyorum, senin ben demezsiniz. Onun anlayamayacağı şekilde ya da çok az anlayabileceği şekilde espriler yaparsınız. Ya da yapmazsanız bunu sadece ben yapıyorumdur belki. Sorum şu: videoları çekerken hiç çekim yapmanız çevrenizdeki insanlar için sorun oldu mu? Bir örnek verir misiniz? Evet, birçok sorun yaşadık. Güvenlikler olsun, eşkıyalar olsun, gençler olsun. Burada çekim yapamazsınız birader, burası bizim mahalle. Ne uğraşacağım, değil mi? Canımı sokakta mı buldum? Peki diyorum. Hadi onu geçtim. Gezi Parkı'ndayım. Vergisini ödediğim ülkede, vatandaşı olduğum ülkede, halka açık parkta kamerayı böyle karşıma alıp konuşamıyorum, çekim yapamıyorum. Burada çekim yapamazsınız beyefendi diyor güvenlik. Nerede çekim yapacağım o zaman ben? Halka açık alanda çekim yapamayacaksam nerede çekim yapacağım? Evde mi yapacağım? Böyle saçmalık olamaz ki. İzin alın diyor bu sefer. Neyin izni alacağım? Ben burada vergisini ödüyorum. Ne izni alacağım? Ben profesyonel çekim yapmıyorum ki. Kas değilim ki ben. Kes değilim. Bir tane kameram var. Karşısına geçmişim. Konuşuyorum. Handycam. 2000 liralık kamera. Küçücük bir şey. Hani telefonla çeksem sorun olmaz büyük ihtimalle. Hadi güvenlikleri geçtim. Maçka Parkı'nda da aynı şeyi yaşamıştık. Bu sefer vatandaşın biri geliyor. Burada çekme. Burada biz gözükmek istemiyoruz diyor. Gözükmek istemiyorsan evine git. Burası halka açık bir alan. Çekim yapabilirim. Böyle saçma sorunlarla karşılaştık ama artık karşılaşmıyoruz. Çünkü çekim yapmıyoruz. Çünkü ben Kanada'dayım. Türkiye'de en çok değiştirmek istediğiniz şey nedir? Türkiye'de en çok değiştirmek istediğim şey eğitim sistemi. Mesela bir hamur düşünün. Hamuru yoğuruyorsunuz. Sonra fırına attıktan sonra vazo oluyor. Ya da vazo yapma sanatı var ya, ondan bahsediyorum. Çok bilgim yok o yüzden. Belki fırına atmıyorlardı. Neyse. Ve o vazo o şekilde kalıyor. Sonsuza kadar. İnsanlar da öyle. Eğitim şart. Eğitim görmeleri lazım. Ve bakıyoruz ki Türk eğitim sistemi çok başarısız olmuş bu konuda geçmişte ve şimdi de öyle olmaya devam ediyor. Ben eğitim sistemi kötü dediğim zaman, eleştirdiğim zaman insanlar zannediyor ki ben sınav sistemini ya da sınıfların şeklini, öğretmen kalitesini falan eleştiriyorum zannediyorlar. Hayır gençler, hayır arkadaşlar. Eğitim sistemi, eğitim yok ki sistemi olsun demişler ya, ne güzel demişler. Doğru. Daha geçen yıl evrim teorisini çıkardılar ders kitaplarından. Yani bilmiyorum. Bu yani pek de ileriye doğru değil de geriye doğru gittiğimizi gösteriyor. Eğitim sistemi. Bakıyorsunuz insanlara, Facebook, sosyal medyadaki tartışmalara bir göz attınız mı, yorumlara falan? Eğitim sistemini merak ediyorsanız, eğitimin durumunu merak ediyorsanız, vatandaşlar ne kadar eğitimli merak ediyorsanız, bir mantıklarını, düşünce şekillerini analiz edin derim. Bir girin, bir yorumları okuyun derim. Türkiye İslam devleti zannedenler, efendime söyleyeyim, İsrail'in 15 Temmuz'u planladığını zannedenler, ondan sonra CHP'lilerin köpek yediğini zannedenler, genelde mantıksız olanlar genelde sağcılar oluyor, fark ettiniz mi? Muhafazakarlar genelde oluyor. Facebook'ta yorumlara baktığınız zaman. Genelde de onlar trolleniyor zaten. Kara mizahlarınızla yeni nesili kötü yönden etkilediğinizi düşünüyor musunuz?
BGY adlı sayfanızda kutsal değerlerimiz olan dinimize, şehitimize, annelerimize ve benzeri şeylere mizah olsun diye hakaret edilmesi doğru mudur? Gerçekten gerçek mizah anlayışı bu mu? Hayvanlar hakkında bile iğrenç paylaşımlar var grubunuzda. Şahsi düşüncem şu ki bunlara teşvik etmeseniz bile bunlar sizin eserinizdir. Belli ki YouTube'da videolarınızda siyasi, toplumsal mesaj vermeye çalışıyorsunuz. Ama doğru mesaj verdiğinizi düşünüyor musunuz? Öncelikle tamamen hatalısın. Hem yaptığın yorumda hem de yönelttiğin suçlamada tamamen yanlış olduğunu düşünüyorum. O yüzden sorunu cevaplamayacağım. Sadece şu yorumu yapacağım sevgili seyircim. BGY isimli Facebook grubunun nüktedanlarla bir bağlantısı yok. Mert Güngördü ile bağlantısı var. Mert Güngördü kim? Nüktedanların kurucularından ve Facebook'taki BGY isimli grubun kurucusu. Onunla bağlantısı var. Nüktedanlarla bir bağlantısı yok. Demişsin ki siz teşvik etmeseniz bile bunlar sizin eserinizdir. Biz teşvik etmediysek nasıl bizim eserimiz oluyor? Deli misin sen? Dalga mı geçiyorsun? Bunu bir mahkemede hakim karşısında söylesen bana, hakim kahkaha atarak mahkemeye oturma ara verir. Manyak mısın sen? Biz teşvik etmediysek nasıl bizim eserimiz olsun? Komiksin dostum. Toplumsal ve bireysel sorunları burada komik bir şekilde izleyiciye aktarmanız çok iyi. Fakat bunu anlamayıp ben ne izledim, bu ne lan diyen tayfa için videonun ana fikrini açıklamada belirtmeyi düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Anlamayanlara açıklamada belirtmeyi. Çünkü kimse anlamak zorunda değil. Birkaç kişi anlasa yeter. Bir kuş gibi bakın, kuşun sesini duyuyor musunuz? O kuş ben duyayım diye ötmüyor. Onun ötüşünü bütün canlılar anlamak zorunda değil. Anlatabildim mi? Mizah da bir dildir aslında. Mesela iki arkadaş arasındaki bir şaka dünyadaki diğer bütün milyarlarca insana komik gelmez. Sadece o iki kişi arasındadır ya da bir topluluk arasındadır. Ya da arabayla ilgili bir şaka sadece araba sahiplerini güldüren bir şakadır. Anlatabildim mi? Yani herkes anlamak zorunda değil ve ben fark ettiyseniz eğer okuyorsanız açıklamaları, okumuyorsanız da okumanıza tavsiye ederim videoların açıklamalarını. Çünkü orada ben açıklamayı yazarken kendimi bir diktatör gibi hayal ediyorum ve sadece yazıyorum. Sansürlemeden yazıyorum. Bazen mantıklı, bazen mantıksız şeyler yazıyorum. Yazıyorum, evet. Öncelikle selamlar. Her birinizin YouTube dışında bir işi, meşgalesi olduğunu düşünüyorum. Bu kanalın iş hayatında olumsuz bir etkisi oluyor mu? Teşekkürler. Bu kanalın iş hayatınızda olumsuz bir etkisi oluyor mu? Teşekkürler. Hiçbir şekilde olumsuz etkisi olmadı. Sana 100 tane olumlu etkisini sayabilirim ama 0 tane bile olumsuz etkisini sayamam. Şöyle söyleyeyim kısacası. Biri mesela film sayesinde, filmde oynadığı için kız arkadaş bulan oldu. Ondan sonra iş yerinde tanıyanlar oldu. İşte lakap takmışlar, havalı çocuk bilmem ne. İşte abi beni de oynat falan. İşte selam yolla. İşte şu çocuk vardı çok konuşmak istediğim. Onun video sayesinde beni görmüş, konuşmaya başladık bilmem ne. Bir sürü olumlu haber alıyoruz yani. Kanalınızı keşfettiğim günden beri yalnız hissetmez oldum. Çünkü videolarınızda bahsi geçen o uyuz tiplerden gerçekten bıkmıştım. Bir insan ne kadar aptal olabilir adlı sorunun cevabını bulmaya kafa yorar olmuştum. Ve çevremdeki insanlara bakınca onlar gibi tam anlamıyla bir düşünüş tarzınıza ait değilim. Ya da bir topluluğa ayak uydurup bağlanamıyorum. Anormal topluma göre bir insan olarak yapılan şeylere eleştirisel baktığımda insanlar tarafından yadırganıyorum. Ama sizin sayenizde hiç yalnız hissetmez oldum. Hatta yanlış düşündüğüm ya da kesinlikle doğru dediğim bazı konuları videolarınız sayesinde mantık çerçevesinde düşünüp anlamaya, farklı bir taraftan yaklaşmaya başladım. Sorum şu: nasıl bu kadar cesur bir şekilde
Nasıl bu kadar cesur bir şekilde YouTube kanalı açıp eleştiri yapmaya başladınız? Sizi bu kanala açmaya iten şeyler nelerdir? Seviliyorsunuz. Bir YouTube kanalı açıp eleştiri yapmak cesaret istiyorsa, bunu yapanlar cesursa, o zaman işler biraz kötüye gidiyor demektir o ülkede. Çünkü eleştiri yapmak kötü bir şey olarak görünmemeli. Tartışmak kötü bir şey olarak görünmemeli. Eleştiri, küfür, hakaret değildir. Eleştirisiz yani bilmiyorum. Eğer her şey çok güzel, çok iyi diyorsanız, mesela bir söz var ya, diyorlar söyleyecek güzel bir şeyin yoksa hiçbir şey söyleme diye. Ne kadar saçma bir söz. Hadi lan oradan. Çok saçma bir felsefe. Yani bu gördüğünüz şu binalar var ya, şu CN Tower mesela. Onu yapan mimarlar başkanı bok gibi olmuş demeseydi, o daha güzelini yapmayacaktı. Tekrar çizmeyecekti onu. Hiç Eyfel Kulesi'ni gördünüz mü? Ne kadar çirkin bir kule mesela. Ona mimar başkanı çok güzel oğlum, çok güzel yapmışsın, bunu hemen yapalım demiş. O yüzden eleştiri önemli. Bağlı kaldığınız bir ideoloji var mı? Öncelikle soru şeklim beni bayağı bir endişelendirdi. Çünkü bir ideolojiye bağlı kalmak. Hayır, bir ideolojiye bağlı kalmazsın. Eğer aklın varsa. Çünkü neden diye sorarsanız, aklınız varsa eğer sorgularsınız. Mantık ararsınız, sebep ararsınız. Duygularınızda değil, mantığınızla hareket edersiniz. Ve mantığınıza göre fikirlerinizi oluşturursunuz. Ancak eğer siz fikirlerinizi mantığınıza göre oluşturmuyorsanız, duygularınıza göre oluşturuyorsunuz ya da anneniz babanız ülkücü diye siz de ülkücü oluyorsanız, o zaman ve bu yüzden ülkücüyseniz eğer, örnek veriyorum, o zaman siz bağlı kalıyorsunuz. Mantık ve mantığınızı kullanmıyorsunuz derim. Bu kadar cahil ama her şeyi ben bilirimci ve anlayışsız insanın bulunduğu bir ülkede çok riskli bir iş yapıyorsunuz. Çünkü söyledikleriniz şeylerin bazıları gerçekten farklı yönlere çekilerek çok saçma yerlere getirilebilir ve ana fikirden saptırılabilir. Yani demem o ki, neden böyle bir işe kalkıştınız? Burada içeriklerinizi çok beğeniyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse bence yaptığımız işin hiçbir riski olmaması gerekiyor. Özellikle de fiziksel riski. Neden diye sorarsanız, çünkü espriler, yani ağızdan çıkan anlamlı sözler bence birilerini kızdırıyorsa, birilerini size zarar verecek kadar kızdırıyorsa bir espri, inançlarıyla ilgili bir espri, dinleriyle ilgili bir espri, ideolojileriyle ilgili bir espri, o zaman bir inancınızı, ideolojinizi bir sorgulayın derim. Eğer benim esprim sizi kızdırıyorsa bu konularda. Aman yarabbim, şuna da bir bakın. İşte beklenmedik. Şu ana kadar birçok ideolojik düşünceyi ele alıp mizah yaptınız. Kimileri sadece kendi ideolojileri dışındaki mizahlara güldü. Konu kendi ideolojilerine geldiğinde bazı şeyler vardır, dalga geçilmez dediler. Asıl sorum şu ki, sizce Türkiye'deki kara mizahın geleceği böyle insanlar varken, böyle insanlar çoğunluktayken mümkün mü? Öncelikle mizahın kara olup olmadığı toplulukların kültürlerine göre değişiklik göstermektedir. Mesela çocuğa şiddet içeren bir espri yaptığınız zaman bu gayet normal karşılanır Türkiye'de. Çünkü çocuğa şiddet normal karşılanıyor toplumca. Ama Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da eti senin kemiği benim falan dediğiniz zaman, en basit örnek, hukuki işlemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ve ben sadece espri yapıyordum derseniz de bu espriniz, bu mizahınız kara olarak adlandırılabilir. Neden? Çünkü çocuğa şiddet normal görülmüyor. O halde diyebilir miyiz ki kara mizah toplumun rahatsız olduğu mizah türüdür. Onun dışında tam zıttı bir örnek vereyim. Mesela Avrupa'da, Batı dünyasında herhangi bir konuda din adamıyla
dinle, devlet adamlarıyla, din adamlarıyla, kitapla, ayetle, herhangi şeyle dalga geçebilirsiniz, espri yapabilirsiniz, eleştiri yapabilirsiniz. Ancak Türkiye'de bunları yapamazsınız. Ve Türkiye'deki komedyenler bunu çok iyi biliyorlar. O yüzden Türkiye'de insanlar boka gülmeye mahkum bırakılıyor. Bakıyorsunuz mesela işte dini hakaretten mesela yargılanabilirsiniz. En son hatırlamıyorsam dini koruma kanunu vardı. Ondan sonra Cumhurbaşkanı'nın koruma kanunu var. Bilmem ne kanunu var. Bakıyorsun Facebook'ta yorumlara, adam demiş ki Cumhurbaşkanı'na işte dalga geçemezsiniz, hemen bu postu kaldırın. Ne haddine senin benim neyle dalga geçip geçemeyeceğimi söylemen. Onu biri benim karşımda yüzüme söylese çıldırırdım ben. Senin ne haddine benim neyle dalga geçip geçemeyeceğimi söylemen. Ayıp sana. Onun dışında öyle yani, bu insanlar çoğunluktayken hani yasaları geç, hadi yasaları kaldırdın diyelim. Ah lanet olsun, helikopter yine kalkıyor. Hadi diyelim yasaları kaldırdınız. Bu sefer insanlar var. Hani üniversiteye gitmiş olmasına rağmen, lisede okumuş olmasına rağmen yine de cahil olan insanlar var. Mesela Türkiye'yi İslam devleti sanan cahiller var Türkiye'de. İnanabiliyor musunuz? Hani adam hayal dünyasına göre konuşuyor, mantığına göre konuşmuyor. O yüzden bu adamla sen nasıl mantıklı bir tartışma yapabilirsin ki? Yapamazsın. O yüzden mizah da yapamazsın. Hadi kanunları kaldırdın. Bu adam seni gelip öldürür. Sen en iyisi hiç espri yapma, mizah yapma. Boka gülmeye devam et, tamam mı? Çünkü seni öldürürler. Şerefleri için öldürürler. Namusları için öldürürler. Dinleri için öldürürler. Fikirleri, ideolojileri için öldürürler. Takımları için öldürürler. Tuttukları parti için öldürürler. Her türlü öldürürler. Sen her türlü ölürsün. Seni öldürürler. Sen espri yapma. Git sinemada bok izlemeye devam et. Boka gülmeye devam et. Çünkü sen, toplumun bunu istiyor. Kalabalık buna gülüyor. Bunu istiyor. Senin mizah yapmanı istemiyorlar. Senin eleştirmeni istemiyorlar. Kanunları kaldırsan bile bu insanlar sana zarar verirler. Seni bulurlar. O yüzden çok espri yapmak istiyorsan batıya gel, buraya gel. Tamam mı? Esprini burada yap. Esprini burada yap ama artık burada da yapamıyor olabilirsin. Çünkü gene Batı dünyası ifade özgürlüğüne alışık olmayan insanların istilası altında. Mesela Charlie Hebdo. Ne oldu? IŞİD'li teröristler Fransa'ya kadar gittiler. Fransa'ya girdiler ve o karikatüristleri öldürdüler. Eğer bunun normal olduğunu düşünen bir insan varsa, hak etti diye sevinen insan varsa onlara ahlaklarınızı bir gözden geçirin derim. Çünkü kimse bir şey çizdiği için, bir şey söylediği için öldürülmemeli diye düşünüyorum.